Merhaba Mitolya ailesi. Bugün sizlerle Türk mitolojisinin en korkunç ve rahatsız edici varlıklarından biri olan Karabasan'ın dehşet verici hikayesini paylaşacağım. Bu sadece bir korku hikayesi değil, aynı zamanda gecelerin karanlığında yaşanan gerçek bir kabusu anlatan efsane. Karabasan, uyuyan insanların üzerine çöken, nefes almalarını engelleyen, hareket etmelerini imkansız hale getiren korkunç bir ruhtur. Kimse onun gelişini fark edemez. Kimse ona karşı koyamaz. Kurbanları kendi yataklarında çaresizce sıkışıp kalırlar. Bu korkunç varlık günümüzde uyku felci olarak bilinen fenomenle doğrudan bağlantılıdır. Bilim bu durumu açıklasa da yaşayanlar için deneyim o kadar gerçek ve korkutucudur ki antik efsanelerin neden bu kadar canlı olduğunu anlarsınız. Ve eğer siz de Türk mitolojisinin bu derin hikayelerini seviyor, kanalımızda daha fazla efsane keşfetmek istiyorsanız, abone olmayı ve bu videoya beğeni bırakmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla hangi korkunç mitolojik varlığın hikayesini duymak istediğinizi paylaşabilirsiniz. Sizin istekleriniz gelecek videolarımızı şekillendiriyor. Dikkat! Bu video rahatsız edici içerik barındırabilir. Uyku bozuklukları yaşayanlar dikkatli izlemeli. Bu videoda Karabasan'ın nasıl ortaya çıktığını, kurbanlarını nasıl hedef aldığını, saldırı anında neler yaşandığını ve bu korkunç ruhtan nasıl korunulabileceğini keşfedeceğiz. Hazırsanız gecenin karanlığındaki bu dehşet verici yolculuğa birlikte çıkalım. Karabasan'ın hikayesi korkunç bir trajediyle başlar. Çok eskiden Karabasan adında genç ve güçlü bir savaşçı yaşıyordu. O, kabilesinin en cesur, en yetenekli savaşçısıydı. Ama kaderi onu korkunç bir sona doğru sürükleyecekti. Karabasan, büyük bir savaşta ağır yaralandı. Düşman kılıçları onu defalarca yaralamış, nefes almasını zorlaştırmıştı. Ölümcül yaraları nedeniyle yavaş yavaş boğularak öldü. Son anlarındaki nefes, alamama korkusu ve çaresizlik onu deliye çevirdi. Ölüm anında Karabasan'ın ruhu öylesine büyük bir öfke ve intikam hırsıyla doluydu ki bu dünyayı terk edemedi. Onun yaşadığı boğulma korkusu, öfkesi ve çaresizliği ruhunu karanlık bir varlığa dönüştürdü. Ruhsal dönüşümü sırasında fiziksel formu da değişti. Artık Karabasan değil, Karabasan olmuştu. Görünümü korkunçtu. Siyah, gölge gibi bir vücut, ağır bir varlık ve en korkunç özelliği, başkalarına da kendi yaşadığı boğulma korkusunu yaşatma arzusu. İlk kurbanları aynı savaşta yaralanan arkadaşlarıydı. Gece yarısı iyileşmeye çalışan yaralı savaşçıların üzerine çöktü. Onları hareketsiz bırakıp nefes almalarını zorlaştırdı. Kurbanları ölümcül korku yaşadılar. Bu ilk saldırılardan sonra Karabasan'ın gücü arttı. Her kurban ona daha fazla güç veriyordu. Artık sadece yaralıları değil, sağlıklı insanları da hedef almaya başladı. Zamanla onun varlığı efsane haline geldi. İnsanlar gece uykuya dalarken korkuyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki Karabasan en savunmasız anlarında saldırabilirdi. Karabasan'ın saldırı yöntemi diğer kötü ruhlardan farklıydı. O kurbanlarını fiziksel olarak zarar vermek için değil, onları kendi yaşadığı korkunç deneyimi yaşatmak için hedef alıyordu. Saldırı zamanını çok dikkatli seçiyordu. Genellikle gece yarısından sonra insanların en derin uyku halindeyken harekete geçiyordu. Bu saatlerde kurbanlarının direnci en düşük seviyedeydi. İlk aşama kurbanın odasına sessizce girmesiydi. Karabasan fiziksel kapılardan geçmek zorunda değildi. O gölge gibi süzülerek duvarlardan, pencerelerden geçebiliyordu. Varlığı odanın sıcaklığını düşürüyor, hava yoğunlaşıyordu. İkinci aşama kurbanın üzerine yavaşça çökmesiydi. Bu çökme galiba fiziksel ağırlık değil, ruhsal bir baskıydı. Kurban göğsünde ağır bir yük hissediyor, nefes alamaz hale geliyordu. En korkunç aşama felç durumuydu. Karabasan'ın gücü kurbanın kas kontrolünü tamamen eline alıyordu. Kurban hareket edemez, ses çıkaramaz, hatta göz kapaklarını bile oynatamaz hale geliyordu. Bu sırada kurban tamamen uyanıktı. Her şeyi görüyor, duyuyor, hissediyordu ama hiçbir şey yapamıyordu. Karabasan'ın korkunç varlığını görebiliyor, onun soğuk nefesini hissedebiliyordu. Saldırının psikolojik etkisi fiziksel etkisinden daha beterdi. Kurbanlar öleceklerini düşünüyorlardı. Çaresizlik,
Korku ve panik onları delirtiyordu. Karabasan, kurbanının korkusundan besleniyor gibiydi. Ne kadar korkarlarsa o kadar güçleniyordu. Bu yüzden saldırıları bazen saatlerce sürebiliyordu. Karabasan'ın saldırılarına uğrayan insanların yaşadığı deneyim, tarif edilemez derecede korkunçtu. Her kurban, benzer ama aynı zamanda kendine özgü bir kabus yaşıyordu. Saldırının başlangıcında kurban genellikle garip bir rüya gördüğünü sanıyordu. Ama çok geçmeden bunun gerçek olduğunu anlıyordu. Göğsündeki ağırlık gerçekti. Nefes alamama gerçekti. Hareket edememe gerçekti. En korkunç his, çaresizlik hissiydi. Kurban, kendi vücudunun mahkumu haline geliyordu. Zihin tamamen uyanık ve farkında olmasına rağmen vücut hiç tepki vermiyordu. Bazı kurbanlar, Karabasan'ın gerçek formunu görüyorlardı. Onu siyah gölge, korkunç yüz, kırmızı gözler veya ağır nefes alan dev bir varlık olarak tanımlıyorlardı. Her kurbanın gördüğü farklıydı ama korku aynıydı. Diğerleri ise sadece varlığını hissediyorlardı. Odada kötü bir şey olduğunu biliyorlar ama tam olarak göremiyorlardı. Bu belirsizlik korkuyu daha da arttırıyordu. Nefes alamama hissi en travmatik kısımdı. Kurbanlar boğuldukları hissine kapılıyor, öleceklerini düşünüyorlardı. Akciğerlerine hava almaya çalışıyorlar ama göğüslerindeki ağırlık buna izin vermiyordu. Bazı kurbanlar saldırı sırasında sesler duyuyorlardı. Karabasan'ın fısıltıları, tehditlerde bulunması veya korkunç nefes sesleriydi. Bu sesler zihinde kalıyor ve uzun süre rahatsız ediyordu. Saldırının sonu genellikle ani geliyordu. Karabasan birdenbire çekiliyor, kurban normal hareketlerini geri kazanıyordu. Ama bu rahatlama geçiciydi. Çünkü korku ve travma devam ediyordu. Saldırıdan sonra kurbanlar genellikle uykuya dönmeye korkuyorlardı. Gece boyunca uyanık kalıyor, her ses ve gölgeden korkuyorlardı. Karabasan'ın saldırıları sadece o anda sınırlı kalmıyordu. Kurbanlar bu deneyimin etkilerini uzun süre yaşıyorlardı ve her gece korkuyla yatağa giriyorlardı. İlk gece saldırısından sonra kurbanlar genellikle yakınlarını anlatmaya çalışıyorlardı. Ama yaşadıkları o kadar tuhaf ve korkutucuydu ki çoğu zaman inanılmıyordu. Sadece kötü bir rüya deniliyor, gerçek deneyimleri küçümseniyordu. Bu inanılmama durumu kurbanları daha da izole ediyordu. Kendi kendilerine çıldırdıklarını düşünmeye başlıyorlar. Gerçeklik algıları sarsılıyordu. Bu psikolojik etki Karabasan'ın gücünü daha da artırıyordu. Karabasan bir kere hedef aldığı kişiyi kolayca bırakmıyordu. Kurbanlar tekrar tekrar saldırılara uğruyorlardı. Her saldırı bir öncekinden daha şiddetli ve uzun süreli oluyordu. Bazı kurbanlar uyumamaya çalışarak kendilerini korumaya çalışıyorlardı. Gece boyunca uyanık kalıyor, kahve içiyor, ışıkları açık tutuyorlardı. Ama yorgunluk eninde sonunda galip geliyor ve uyuyakaldıkları anda Karabasan saldırıyordu. En kurnaz kurbanlar başka insanlarla birlikte uyumaya çalışıyorlardı. Aile üyeleri veya dostlarıyla aynı odada kalıyorlardı. Ama Karabasan başkalarının varlığından pek etkilenmiyordu. Kalabalığın içinde bile saldırabiliyordu. Kronik olarak saldırıya uğrayan kurbanlar fiziksel ve mental sağlık sorunları yaşamaya başlıyorlardı. Uyku yoksunluğu, sürekli stres ve korku onları harap ediyordu. Bazı kurbanlar çaresizlik içinde farklı yerlere taşınmayı deniyorlardı. Ama çok geçmeden Karabasan'ın lanetini de taşıdıklarını fark ediyorlardı. Nereye giderlerse gitsinler, o onları takip ediyordu. En trajik vakalar tamamen yenilgiye uğrayan kurbanların hikayeleriydi. Onlar artık normal yaşamlarını sürdüremez hale geliyorlar, toplumdan izole oluyorlardı. Karabasan'ın saldırıları karşısında çaresiz kalan insanlar zamanla korunma yöntemleri geliştirmeye başladılar. Bu yöntemler nesillerce aktarılan bilgelik birikimiydi. İlk korunma yöntemi fiziksel önlemlerdi. Yatak odasına demir objeler yerleştirmek en yaygın yöntemdi. Makaslar, bıçaklar, çiviler yatağın altına veya yakınına konulurdu. Demirin kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılıyordu. Tuz da önemli bir koruyucuydu. Yatak çevresine tuz çizgileri çekiliyor, kapı ve pencere eşiklerine tuz serpiliyordu. Bazıları yastıklarının altına tuz torbaları koyuyordu. Sarımsak diğer etkili korunma aracıydı. Yatak odasına sarımsak dizilir, bazıları boyunlarına sarımsak kolyesi takarlardı.
Sarımsağın kokusunun karabasanı uzaklaştırdığına inanılıyordu. Ruhsal korunma yöntemleri de çok önemliydi. Uyumadan önce koruyucu dualar okunur, Tengri'den ve ataların ruhlarından yardım istenirdi. Bu duaların ruhsal bir kalkan oluşturduğu düşünülüyordu. Nazarlık ve muska kullanımı da yaygındı. Özel olarak hazırlanmış koruyucu amuletler yatak başına asılır veya vücutta taşınırdı. Bu amuletler şamanlar tarafından özel ritüellerle hazırlanırdı. En etkili korunma toplumsal destekti. Saldırıya uğrayan kişiler yalnız bırakılmıyor, aile ve toplum tarafından destekleniyordu. Birlikte uyuma, nöbet tutma ve sürekli yanında birinin bulunması gibi yöntemler uygulanıyordu. Şamanlar en kapsamlı yardımı sağlıyorlardı. Onlar özel ritüellerle karabasanı uzaklaştırmaya çalışıyor, kurbanı temizleme törenlerinden geçiriyorlardı. En radikal yöntem yaşam tarzını tamamen değiştirmekti. Bazı kurbanlar şehir değiştiriyor, yeni bir kimlik ediniyor, geçmişlerini geride bırakıyorlardı. Karabasan efsanesi günümüzde uyku felci olarak bilinen tıbbi durumla doğrudan örtüşüyor. Bu efsanenin neden bu kadar yaygın ve inandırıcı olduğunu açıklıyor. Uyku felci, REM uykusu sırasında bilinçlilik ve kas felci arasındaki zamanlama bozukluğundan kaynaklanır. Kişi uyanır ama vücudu hala uyku felci halindedir. Bu durum tam olarak karabasan saldırısının tarif edildiği gibidir. Modern tıp bu durumun nedenlerini açıklamış olsa da yaşayanlar için deneyim hala son derece korkutucu ve gerçektir. Halüsinasyonlar, nefes alamama hissi, hareket edememe, hepsi gerçek deneyimlerdir. İlginç olan dünyanın farklı kültürlerinde benzer efsanelerin olmasıdır. İngilizce'de Old Hag, yaşlı cadı, Japonca'da Pinyin, hayalet bastırması, Çince'de Gui Yashen, hayaletin vücuda basması. Hepsi aynı fenomeni tarif ediyor. Bu evrensel deneyim, insanlığın ortak ruhsal ve fizyolojik yapısını gösteriyor. Uyku felci, tüm kültürlerde benzer korku efsaneleri yaratmış. Günümüzde uyku felci yaşayan insanlar hala aynı korkuları yaşıyor. Tıbbi açıklama olsa da deneyimin gerçekliği ve korkutuculuğu azalmıyor. Modern tedavi yöntemleri mevcut. Uyku hijyeni, stres yönetimi, bazı durumlarda ilaç tedavisi. Ama en önemli tedavi, durumun ne olduğunu anlamak ve korkmamaya çalışmak. Karabasan efsanesi, aynı zamanda geleneksel bilginin değerini de gösteriyor. Eski korunma yöntemleri modern psikoloji açısından da mantıklı. Güvenlik hissi yaratma, stres azaltma ve sosyal destek. İşte böylece sona eriyor Karabasan'ın korkunç hikayesi. Bu efsane bize korkunun evrensel doğasını, antik bilginin değerini ve insan deneyiminin ortak yönlerini gösteriyor. Karabasan'ın hikayesi sadece bir korku efsanesi değil. O, insan psikolojisinin derinliklerini, uyku ve bilinç arasındaki gizemli ilişkiyi ve korkunun gücünü anlatan kompleks bir anlatı. Bu hikayenin en önemli mesajı, korku karşısında yalnız olmadığımız. Binlerce yıldır insanlar benzer deneyimler yaşamış ve bunlarla başa çıkma yolları geliştirmişler. Günümüzde uyku felci yaşayan kişiler için bu efsane, yaşadıkları deneyimin tarihsel derinliğini gösteriyor. Onlar çok eskiden beri yaşanan bir durumun modern örneklerini yaşıyor. Türk mitolojisinin bu karanlık hikayesi, korkunun kültürel boyutunu ve geleneksel başa çıkma mekanizmalarının değerini ortaya koyuyor. Eğer siz de uyku felci yaşıyorsanız, bunun tıbbi bir durum olduğunu unutmayın ve gerekirse uzman yardımı alın. Mitolya ailesi. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Siz hiç benzer bir deneyim yaşadınız mı? Hangi korkunç mitolojik varlığın hikayesini duymak istiyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Karabasan'ın hikayesi gibi bazen en büyük korkular gece karanlığında gizlidir. Ama unutmayın ki her karanlığın bir sonu vardır ve güneş her zaman doğar. Bir sonraki videoda yine büyüleyici bir Türk mitolojisi hikayesiyle buluşacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın, uyku düzeninizi koruyun ve unutmayın. Her korkunun bir açıklaması vardır. Hoşça kalın ve güzel rüyalar.